Bugün dünyanın en çok sevilen tatlarından bir tanesi çikolata. Ama hikayesi bildiğinizden çok daha eski, katmanlı ve aslında dramatik. İşte bu kitapta da bundan bahsediyor. Sadece bundan değil. Lezzet ve lezzetlerin tarihiyle ilgili, yani gastronomi tarihiyle ilgileniyorsanız Vedat Ozan'ın bu kitabıyla tanışmanızda fayda var. Şiddetle tavsiye ederim. Bugünkü videomuzun konusu çikolata. Ama hikayesi gerçekten çok eskiye dayanmakta. Çikolata tarih boyunca sadece bir lezzet değil, bir para birimi, bir güç sembolü, bazen bir ilaç, bazı dini ritüellerde bir içecek olarak da kullanıldı. Hatta endüstri devrimiyle beraber bir emtia haline de dönüştü. Eğer hazırsanız kakao çekirdeklerinin binlerce yıllık o gizemli tarihine birlikte göz atalım. Kakaonun bilinen en eski izleri M.Ö. 1500'lere Olmek uygarlığına kadar dayanıyor aslında. Ama sistematik olarak kullanımı Maya uygarlığıyla beraber başlıyor. Onlara göre kakao tanrısal bir meyveydi. Bizzat Tanrı Quetzalcoatl'ın insanlara bahşettiği bir armağandı. Mayalar kakao çekirdeklerini öğütür, daha sonra suyla karıştırır. Bugünkü modern anlamda bildiğimiz kremamsı ve sıcak olarak tüketmezlerdi. Daha pütürlü, daha pürüzlü bir şekilde ve soğuk olarak içerlerdi. Tatlandırmak için de genellikle içerisine vanilya, bal veya farklı biber gibi malzemeler ekleyerek tatlandırırlardı. Bugünkü anladığınız çikolata kavramından tat ve lezzet olarak çok farklı bir yerdeydi. Daha aromatik, daha acı, daha bitter notaların yoğun olduğu, şekerle henüz tanışılmayan bir dönemden bahsediyoruz. Maya uygarlığı kakao içeceğini o dönemlerde soğuk ve daha köpüklü içmeyi tercih ederdi. Köpürtülerek içilmesinin en temel sebebi bu yağlı tohumun suyla instant bir şekilde karışamamasından kaynaklanıyor. Ve köpürtmek için, yani bu kakao çekirdeğini suyla karıştırmak için de özel bir ekipman kullanırlardı. Bu ekipmanın ismi molinillo. Molinillo genellikle kaplumbağa kabuğundan veya ahşaptan elde edilen çırpma teline benzer iki avuç arasına alınıp hızla çevrilerek kakao içeceğinin köpürtülmesinde kullanılan özel bir aletti. Maya uygarlığı zamanında tüketilen kakao içeceğinin en saygın ve prestijli tarafı yüzeyde oluşturulan köpüktü. Aztek dönemine baktığımız zaman ise kakaonun bir para birimi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yani 100 kakao çekirdeğine bir köle, 20 kakao çekirdeği karşılığında da bir hindi alabiliyordunuz. Kakaodan elde edilen çikolatalı içecekler ise o dönemlerde sadece soylulara ait lüks bir içecekti. Kakao kanın ve yaşam gücünün simgesi olduğuna da inanıldığı için o tarihlerde dini ritüellerde bir içecek olarak veya insan kanı yerine kullanılan bir sıvı, bir gıda maddesi olarak da kullanıldığını düşünmekteyiz. Yani çikolatanın tarihi ve hikayesi aslında tatlı değil, daha keskin ve kutsal hatlarla çizilmişti. 16. yüzyılda İspanyol denizcilerin yeni dünyayı keşfiyle beraber oradaki yeni gıda maddelerini Avrupa'ya taşımaları aslında gıda ve gastronomi tarihinde çok önemli bir yer alır. İspanyollar 16. yüzyılda Amerika'ya geldiklerinde ve kakao ile tanıştıklarında çok acı geldi onlara ve ilk başta bunu hiç benimsemediler. Ama işin içine şeker girdikten sonra Avrupa'da kakao ve kakaodan elde edilen içecekler soyluların ve sarayların sembolü ve onların bir prestij göstergesi haline dönüşmüştü. 17. yüzyıla gelindiğinde ise artık çikolata sadece yeni dünyadan gelen egzotik bir içecek değildi. Avrupa saraylarında bir zevk sanatı haline gelmişti. Bu dönemde Floransa'daki Medici Sarayı kakao tarihinde çok önemli bir rol oynamakta. Medici ailesinin hekimi olan Francesco Redi, İspanya'da tanıştığı çikolatayı İtalya'ya taşır. Çikolatanın tadının sadece şekerle değil, aynı zamanda farklı koku ve aroma bileşikleriyle ve farklı kompozisyonlarla da tatlandırılması gerektiğine inanır. Ve yaptığı deneyler sonrasında Yasemin çiçeğiyle birleştirdiği çikolata tarifi günümüzde bile efsane tarif olarak bilinmektedir. Francesco Redi'nin bulduğu bu yeni tarif o kadar değerliydi ki bir saray sırrı statüsündeydi. O yüzden bu tarife ulaşma imkanı olan saraydaki diğer aşçılara yemin ettirilir ve bu tarifin başka saraylara ulaşması, başkalarının eline geçmesi engellenirdi. Redi'nin bu yaklaşımı çikolatayı sadece bir içecek olmaktan çıkartıp incelik, soyluluk ve bir nezaket sembolü haline getirmişti. Ve bu tarihlerde çikolata artık siyaset, bilim ve sanat üçgeninde bir prestij sembolüydü. 17. yüzyıla geldiğimizde kakao Avrupa'da o kadar yayılmıştı ki ama bambaşka bir sorunun da temeli haline gelmişti. Artık papaların birbiriyle tartıştığı bir konum noktası haline gelmişti. Kakao oruç bozar mı? Temel soru buydu.
Katolik inancına göre Hristiyanlarda oruç tutma sadece yemek yememenin dışında aynı zamanda arzuların, zevklerin ve bedenin disipline edilme haliydi. İşte bu disiplinin tam ortasına düşen bir soruydu kakao artık. Oruç bozup bozmaması papadan papaya farklılık gösteriyordu. Oruç dendiği zaman İslami inançtaki gibi tüm yeme içmeden mahrum kalmaktan ziyade aslında bir nevi pehriz. Yani insana güç veren, enerji veren katı yiyeceklerin yenmemesi, içeceklerin ise serbest olduğu bir oruç halinden, bir perhizden bahsediyoruz. O dönemlerde kakaonun bu tartışma içerisine girmesinin en büyük sebebi buydu. O sadece bir içecek miydi? Yoksa enerji veren bir yiyecek mi? İşte bazı papalar kakaonun enerji veren bir yiyecek olmadığını, sadece bir içecek olduğunu varsayarak oruç döneminde tüketilebileceğini söylediler. İşte bu karar aslında önce saraylarda bilinen ve tanınan bu içeceğin kiliselere, kiliselerden de daha sonra tüm Avrupa halkına yayılmasına sebep olmuştu. Ve bu dönem Avrupa'da kakaonun tanınması için çok kritik bir dönemdi. Bu arada tarihi kaynaklarda geçen, kesinliği akademik alanlarda tartışmalı olan bir rivayetten de bahsetmek isterim. 1774 yılında Papa 14. Clement, kakaosunun içerisine eklenen zehirle öldürülmesi sonrasında az önce size bahsetmiş olduğum karar yeniden gözden geçirildi ve de Avrupa'da bir dönemliğine kakao içeceği yasaklandı. Yasaklanan çikolata o tarihlerde sadece papazların kontrolü altında bulunan özel odalarda üretilen bir içecek haline gelmişti. Yani artık çikolata sadece bir lüks değil, aynı zamanda bir politik güç unsuruydu. 19. yüzyılda çikolata teknolojisi bambaşka bir dönüşüm yaşamıştı. 1828 yılında Hollandalı bir kimyager olan Van Hoyten artık kakao çekirdeğinin içindeki yağı ayırabilen bir pres makinesi icat etti. Ve artık elimizde iki malzeme vardı: kakao tozu ve kakao yağı. Bu sayede suyla çok zor karışan, instant özelliği olmayan kakao çekirdekleri yağından ayrılabildiği için artık suda çok daha kolay çözünebilir hale gelmişti. Elde edilen kakao tozu daha inceydi, kolay karışıyor ve çok daha ucuzdu. Kakao yağı ise çok daha teknik bilgi isteyen ve insan vücudu ısısına yakın sıcaklıklarda eriyebilen özel bir üründü artık. İşte bu özellik kakao yağını kozmetik sanayinin gözdesi haline getirdi. Bugün kullandığımız dudak balmı, masaj yağları ya da kremlerdeki o kayma hissi kakao yağından gelir. Bu nedenle bazı çikolata firmaları kozmetik firmalarıyla ortak çalıştılar. Mesela Cadbury firması kakaonun yan ürünlerini değerlendirmek için sabun şirketleriyle anlaşmıştı. Nestle firması da aynı mantıkla yıllar boyunca hem gıda sanayinde hem de kozmetik sanayinde faaliyet gösterdi. Kısacası çikolata sadece bir tat değil, aynı zamanda güzellik ve koku endüstrisinin de bir finansal motoru haline gelmişti. Çikolata endüstrisinde yenilikler birbirini takip ediyordu. 1847 yılında ilk defa bir İngiliz şirket olan Fry & Sons firması kakao tozuyla birlikte suyu karıştırarak bugünkü bildiğimiz anlamdaki çikolata tabletlerine ulaşmayı başardı. Daniel Petter çikolatayı sütle karıştırmayı arzuluyor fakat süt her defasında bozuluyordu. Komşusu olan Henry Nestle imdadına koştu. O tarihlerde çocuk maması için geliştirdiği toz sütü artık kakao tozuyla karıştırmayı beraberce akıl etmişlerdi. Ve artık dünya tarihinde sütlü çikolata diye bir kavram vardı. Ardından Rudolf Lindt 1879 yılında başka bir sorunu çözdü. Bulduğu bu yeni yöntemle artık çikolata ağızda ipek gibi eriyor, acı ve yoğun tadı daha da dengeli ve yumuşak bir hale geliyordu. Bugün hangi markayı tercih ederseniz edin, ister endüstriyel ister butik markalar olsun, hepsi o dönemde Lindt'in geliştirmiş olduğu bu yöntemi kullanmakta. Ve böylece İsviçre aslında çikolatayı sadece bir tat olarak değil, aynı zamanda ona bir kimlik kazandıran önemli ülkelerden bir tanesi olmuştu. İşte tam bu noktada oldukça ilginç bir detay var aslında. Çikolata endüstrisindeki bütün bu devrimleri yapan firmaların hemen hemen tamamı Quaker mezhebine bağlı ailelere aitti. Cadbury, Rowntree, Fry gibi firmalar. Peki Quaker'lar kimdi? Quaker'lar 17. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan bir Hristiyan mezhebiydi aslında. Sadelik, toplumsal eşitlik, iş hayatında dürüstlük ve adalet, şiddet karşıtlığı gibi ilkelere sıkı sıkıya bağlıydılar. Alkol noktasında da oldukça hassas davranırlardı. Alkol onların inancına göre, mezheplerine göre kesinlikle kabul görmeyen bir içecekti. O yüzden ahlaken keyif veren bir arayış halindeydiler. İşte kakao yani çikolata tam bu noktada devreye girdi.
Quaker'lar sade yaşar, süsü sevmez ve lüksü reddederlerdi. Savaşta bir taraf olmaz, içki de içmezlerdi. Ama aynı zamanda dürüst ve çalışkan olmayı bir ibadet olarak benimsemişlerdi. İşte bütün bu nedenlerden dolayı Quaker aileler toplumun refah seviyesini yükseltecek ahlaki bir ticaret yolu olarak çikolata üretimini seçtiler. Quaker'ların benimsediği iyi insan iyi ticaret yapar felsefesi aslında çikolata tarihini de kökten değiştirmiş ve etkilemişti. Çünkü Quaker'lara göre çikolata sadece bir tat değil, insanlara mutluluk, enerji ve paylaşım sunan bir araçtı aslında. Çikolata yüzyıllardır değişmeyen bir gerçeği de hatırlatır. Gerçek zenginlik paylaştığın o tatta saklıdır. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.